Merhaba, ben Can Kuşkon. Bu dersimizde sizlere Sweep Profile script'ini göstereceğim. Bu sayede mimari çizimlerimizdeki süpürgelik ya da kartonpiyer tarzı parçaları rahatlıkla çizebileceğiz. Script'imizi 3d-kstudio.com adresinden indirebilirsiniz. Açılan ana pencereden Track Scripts free olanı yani ücretsiz olanı download tuşuna basarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ben masa üstüne indirdim. Şimdi bunu yüklemek için bu script'i ilk önce Max'imizi kapatalım. Daha sonra da bilgisayarımıza kaydettiğimiz zip dosyasını açalım. Açtıktan sonra bilgisayarımızın işletim sisteminin yüklü olduğu Program Files hard diskine giriyoruz. Ve Program Files'ın içindeki Autodesk klasörün içine gireceğiz. Hangi Max'i kullanıyorsak o klasörün içine giriyoruz. Ve daha sonra da Scripts klasörünün içine bizim indirdiğimiz script'i kopyalıyoruz. Bu şekilde. Ben daha önce kopyalamıştım zaten. Ama sizlere göstermek adına tekrar bunu indirdim. Kopyalama işlemi bittikten sonra Max'i açabiliriz. Bu şekilde bu script'i size tanıtmak için hazırlamış olduğum örnek sahneyi açıyorum. 3D Max açıldıktan sonra Scripting menüsü altından Run Script diyoruz. Ve yüklemiş olduğumuz Track Script dosyasını üzerine tıklayarak Open diyoruz. Karşımıza bir tane Track Scripts'in yükleme menüsü geliyor. Açılan pencereden yapmamız gereken sadece Install tuşuna basmak olacak. Ve daha sonra zaten Track Script'ten yüklendiğine dair uyarı geliyor. Açılan Customize User Interface kısmından Toolbar kısmına geliyoruz. Ve buradan yeni bir toolbar açmak için New diyoruz. Bunun içine isim olarak Sweep Profile diye isimlendirebiliriz. OK diyoruz ve yeni kutumuz çıkıyor. Daha sonra kategori kısmına geleceğiz. Ve buradan da Track'i bulmamız gerekiyor. Evet. Track'e tıklıyoruz. Aşağıda açılan komutlardan Sweep Profile'ı seçerek tıklıyoruz ve demin oluşturduğumuz toolbar'ın üzerine bu ikonu sürüklüyoruz. Şimdi bunu kapayabiliriz. Evet, bilgisayarımızın toolbar'larında boş bulunan bir noktaya bunu ben yerleştirdim Sweep Profile'ı. Şimdi script'i çalıştırmadan önce kartonpiyer döneceğimiz kısımları belirlemek için line komutu ile tavan hizasını çizmemiz gerekecek. Bunun için modelimizin üst kısmını seçelim. Daha sonra da line komutumuzu alarak snap yardımıyla duvarlarımıza snapleyerek en dış hattı yani kartonpiyerin yerleşeceği hattı çizdim. Bu şekilde görüyorsunuz. Ancak vertexlerle klavyenin bir tuşuna basarak vertexleri devreye sokuyorum. Vertex'i seçim yaparak bunu Move'la y ekseninde perdelerin ön hizasına doğru getiriyorum ki oluşturacağım süpürgeliğin arkasında kalsın perdeler. Dolayısıyla burada oluşacak korniş detayını da gizlemiş olacağız. Şimdi bu çizgiyi oluşturduktan sonra yukarıya doğru bunu snap yardımıyla yerleştirdim. Çizmiş olduğum line seçiliyken Sweep Profile'ın ikonuna tıklıyoruz ve karşımıza menümüz açılıyor. Buradan beğendiğimiz bir kartonpiyer modelini seçebiliriz. Üzerine tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi otomatik olarak zaten kartonpiyerimiz oluşuyor. Kartonpiyerimizin yerleştirmiş olduğumuz kartonpiyerin hizasıyla, yönüyle alakalı bütün ayarları Sweep Parameters kısmından yapacağız. Burada mirror özellikleri var. Mirrorladığımız zaman gördüğünüz gibi duvara sıfır yapışan kartonpiyer ters yönde mirrorlanıyor. XY olarak mirrorlayacaksak bu sefer de baş aşağı duruma geliyor gördüğünüz gibi. Bunun dışında offsetlerimiz var. Offset verdiğimiz zaman oluşturduğumuz kartonpiyerin yönleriyle ilgili değişiklikler yapabiliyoruz. Yani bunu içe, dışa, yukarı, aşağıya doğru yön verebiliyoruz. Daha sonra da Pivot Alignment adlı bir
özelliğimiz var. Bunu da seçtiğimiz vakit mesela orta noktayı aldığımız zaman line'ımızın ortasından bunu döşemeye başlıyor. Veya sol üst tarafı seçtiğimiz zaman sol üstünden kullanmış olduğumuz line'ın sol üstünden alıyor. Biz bunu sağ üst olarak ayarladığımız zaman zaten istediğimiz pozisyonda yerleştirmiş olabiliyoruz. Sweep Profile menüsüne baktığımız zaman da burada karşımıza Interpolation özellikleri çıkıyor. Line veya Spin Line'dan bildiğimiz profile'ı arttırdığımız zaman, Interpolation'ı arttırdığımız zaman kırıklıkların sayısı artıyor. Azalttığımız zaman da kırıklıkların sayısı azalıyor. 2 yaptığım zaman gördüğünüz gibi çok daha az çizgiyle oluşuyor profil. Ama bunun sayısını arttırdığım vakit daha çok çizgiden oluştuğunu görüyoruz. Bu da render'ın ve yüzeylerin daha kaliteli olacağını gösterecektir. Ama çok detay render'ı almadıkça buradaki rakamları fazla oynamaya gerek yok. Aynı zamanda Path'in de Interpolation'ın özelliğini değiştirebiliyoruz. Bu da Karton Pier yolunun üzerindeki Interpolation değerini değiştiriyor. Zaten biz köşeli bir çizim oluşturduğumuz için bu projede pek de Path'in rakamını değiştirmeyin bize bir faydası olmayacaktır. Bunun dışında size kısmı var. Bu size kısmını da değiştirdiğimiz zaman profilin ebadındaki oynamayı göreceğiz. Buradan bunu kilitleyebiliyoruz. Kilitlediğimiz zaman dikdörtgenimiz eşit bir şekilde birbirine oranı bozulmadan büyüyecektir. Evet, üstteki süpürgeliğimiz ortaya çıktı. Şimdi buna bir malzeme oluşturalım hemen. Profilimizi de seçelim. Bunun üzerine malzememizi atayalım. Bunun içinde şöyle beyaz tonlarda hafif parlaklığı ve ışıltısı olan bir malzeme yaratacağım. 0.75 Reflection Glossiness verdim. Bunun üzerine atadım. Şimdi aynı şekilde bir tane de süpürgelik oluşturalım. Yine plan üzerinden süpürgeliğin oluşacağı yerleri seçelim. Bunun için line komutumuzu alıyoruz ve çizmeye başlıyoruz. Kapı olacak yeri boydan boya gitmiyorum. Buraya da noktalar koyuyorum. Çünkü kapı tarafında süpürgelik olmayacağından bunu daha sonra sileceğim. Aynı şekilde pencere için de boydan boya geçmiyorum. Pencerelerin olacağı noktaların baş tarafına birer tane daha vertex yerleştirdim. Şimdi segmentle pencere kısmını, line'ını ve kapı kısmının line'ını sildim. Daha sonra da süpürgelik için oluşturmuş olduğum çizgimizi bizim zemine bu şekilde oturtacağım. Daha sonra da tekrardan Sweep Profile'ı çalıştırarak buradan süpürge için uygun olan bir modeli seçeceğim. Gördüğünüz gibi alt tarafta oldu. Bunu ben yukarıya move edebilirim ya da Pivot Alignment'tan sağ alt tarafı seçerek de bunu yerine yerleştirebilirim. Daha önce bahsettiğim gibi buradan size'ını büyütebiliyoruz. Benim gözüme biraz ufak geldi. Evet, rakamları dikkatli girelim. 12 santimlik yeterli olacaktır. Bunun için de yine demin Karton Pierre oluşturduğum malzemeyi burada da kullanacağım. Bunun dışında Get New Profiles from Sweep dediğimiz zaman da bizi web sitesine yönlendirecektir. Oradan yeni profiller ekleyebiliriz, satın alabiliriz. Ya da dediğim gibi kendi profillerimizi de Add Library yaparak oluşturabiliriz. Bunun dışında farklı kataloglar da oluşturarak buradan üst taraftan oluşturacağımız katalogları seçerek mesela süpürgelik için bir katalog, karton pier için farklı bir katalog veya başka modellemeler için kullanabileceğimiz bir sürü profili burada bir kütüphane halinde kullanabiliriz. Bunun dışında da Add to Favorites diyerek favorite yani en çok kullanılan kısma profillerimizi yerleştirebiliriz. Şimdi bununla ilgili yaptığımız çalışmadan hızlıca bir tane render alalım. Biraz da çözünürlüğünü büyütelim ki daha rahat bir şekilde görelim. Evet, renderımız ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi karton pier'imiz ve süpürgeliğimiz güzel bir şekilde sadece tek bir klikle ortaya çıkmış oldu. Konu hakkındaki tüm sorularınızı bana sorabilirsiniz. YouTube üzerinden tüm yorumlarınızı yanıtlamaktayım. Ayrıca kuşkonulu.com sitemin soru kısmından da diğer tüm konularla ilgili sorularınızı bana sorabilirsiniz.
Bu dersi faydalı bulduysanız diğer derslerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.